Merhaba arkadaşlar. Bugün Ülker hissesinin analizini yapacağız. Birlikte ayrıntılarına gireceğiz. Detaylardan bahsedeceğim. Ancak size burada bir yatırım tavsiyesi vermiyorum. Ben burada ayrıntılarını verdikten sonra artık alıp almama ya da elinizde varsa satıp satmama kararı tamamen size kalmış bir şey. Yatırım tavsiyesi değildir kısacası. Ben normalde A'dan Z'ye şeklinde BIST firmalarından gidiyordum. Şu anda sırayı niye bozduk bunu hemen söyleyeyim. Yorumlarda gelen talep üzerine sırayı bozarak Ülker hisse analizini yaptım. Eğer sizin de bir merak ettiğiniz hisse varsa mutlaka yorumlara yazın. Bir önce onun da videosunu çeker. 2-3 gün içerisinde yayınlarım arkadaşlar. İsterseniz çok fazla uzatmadan hemen başlayalım. Varlık kullanımına baktığımızda etkinlik kaybı olduğunu görüyoruz. Çünkü şirket varlıklarıyla daha az satış üretmiş. Geçen ay 1 TL'lik varlık ile 2.07 TL'lik satış yapılırken bu yıl 0.77 TL'de kalmış. Stok yönetimine baktığımızda verimlilik kaybı olduğunu görüyoruz. Çünkü stok tutma süresi 32,5 günden 87 güne yükselmiş. Alacak yönetimiyle tahsilatların yavaşladığını görüyoruz. Ortalama tahsilat süresi 59,4 gün uzayarak 98 güne kadar yükselmiş. Borçlar ortalama 59 günde ödenmiş. Cari oran trendine baktığımızda pozitif çünkü cari oran geçen 2,44 iken bu yıl 3,33'e yükselmiş. %36'lık bir likit artış mevcut. Cari oran seviyesine baktığımızda güçlü çünkü bir yıldan kısa vadeli kaynaklar kısa vadeli yükümlülükleri karşılayabilir. Likitte oran seviyesine baktığımızda yine güçlü. Asit test oranı 2,71 seviyesinde. Stok dışı kaynaklarla kısa vadeli yükümlülükler karşılanabilir. Nakit arına baktığımızda nakite benzerleri varlıkların %26'sını oluşturuyor. Bu oran geçen 20,2 idi. Burada da işte 5,8'lik bir oran artış var. Bu da bizim için olumlu. Günlük ödemeler için likiditeye baktığımızda yeterli olduğunu görüyoruz. Çünkü şirket ödemelerini ek bir nakit girişi olmasa bile 237 gün daha sürdürebilecek durumda. Öz kaynak oranı yeterli. Kaynak dağılımcıların içerisinde öz kaynakların oranı %30. Uzun vadeli yükümlülükler %48 iken kısa vadeli yükümlülükler %20. Öz kaynak trendinde bir artış mevcut. Ana ortaklığa ait öz kaynaklar yıllık bazda %204 artmış. Toplam borç trendine baktığımızda azalış var. Kaldıraç oranı geçen yıl 0,78 iken bu yıl 0,68. Bu da varlıkların geçen sene göre daha az borçla finanse edildiğini bize gösteriyor. Toplam borç seviyesine baktığımızda kaldıraç oranına göre yüksek olmakla birlikte kabul edilebilir düzeyde bir şirket borçluluğu mevcut. Net borç seviyesine baktığımızda FAVÖK'ün 2,23 katı. FAVÖK'e kıyasla normal düzeyde diyebiliriz. Kısa vadeli borç seviyesine baktığımızda yine normal. Öz kaynakların 0,65 katı yani öz kaynakların 3'te 2'si kadar kısa vadeli borç var. Bu da yine normal olarak görülüyor. Satış finansmanında borç kullanımında artış var. Buradaki artış finansman maliyetlerine artışa sebep olabilir. Kısa vadeli borç ağırlığında bir azalış var. Kaynak yapısında kısa vadeli borçların payı geçen yıl %26,6 iken bu yıl 19,7'ye kadar düşmüş. Bu da daha rahat borç çevirim imkanı sağlayabilir. Finansal borç ağırlığına baktığımızda artış var. Kısa vadeli borçların içerisinde finansal borçların payı %43. Geçen yıl bu oran %39'un artmasını istemiyoruz. Finansal gider trendine baktığımızda bir azalış mevcut. Finansal borçlar geçen yıla göre %262 artmış. Ancak finansal giderler yıllık bazda %50 azalmış. Toplam finansal giderler azalan finansal giderler net kâra pozitif etki yapabilir. Kârın finansal giderleri karşılama gücüne baktığımızda kritik olduğunu görüyoruz. Kârlı finansal giderler karşılansa da başa baş noktasına çok yakın. Faaliyet kâr marjında azalış varken net kâr marjında bir artış var. Faaliyet kâr marjı geçen yıl %20 iken bu yıl %18'e düşmüş. Net kâr marjı geçen %5 iken bu yıl %8'e yükselmiş. Faaliyet kâr marjı neden düştü dersek burada pazarlama, satış ve dağıtım giderlerinin oransal olarak artışını görüyoruz. Öz kaynak kârlılığında yine bir azalış var. Geçen %79 olan öz kaynak kârlılığı bu yıl %21'e kadar gerilemiş. Şirket her 100 TL'lik öz kaynağıyla 21 TL'lik kâr elde etmiş. Öz kaynak kârlılığı neden azaldı dersek burada verimlilik kaybı, kârlılıktaki azalış gibi sebepleri gösterebiliriz. Aktif kârlılığa baktığımızda burada yine bir azalış var arkadaşlar. Geçen %58,9 iken şu anda 17,3 seviyesine kadar gerilemiş. Ciro büyümesine baktığımızda bir artış var. Satışlar yıllık %3,3 artmış. FAVÖK büyümesine baktığımızda azalış var. FAVÖK'teki %21'lik azalış var. Net kârda ise %20'lik bir artış meydana gelmiş. Duran varlık büyümesine baktığımız uzun vadeli kaynaklı. Bu da finansman prensibine uygun olduğu için bizim için olumlu. İşletme faaliyetlerinden nakit akışı pozitif. Geçen seneye göre %79 azalmış ticari faaliyetler sebebiyle elde edilen nakit. Faaliyetlerden en çok nakit yaratan kalem dönem net kârı. Faaliyetlerden en çok nakit çıkartan kalem işletme sermayesinde gerçekleşen değişimler. Faaliyet giderlerini karşılayacak nakit akışa baktığımızda yetersiz gözüküyor. Bu da daha fazla borçlanmaya ihtiyaç duyulabileceğini gösterir. En büyük yatırım harcaması maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı. Serbest nakit akışa baktığımızda yine pozitif. Buradaki pozitiflikte borçlanmaya olan ihtiyacı azaltabileceği için olumlu. En büyük finansman kalemine baktığımızda borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri olduğunu görüyoruz. Dönemlik toplam nakit akışta yine pozitif. Dönem sonu miktarı 23 milyar 329 milyon TL seviyesinde. Ülker firmasına bir yıl önce 1000 TL yatırsaydık şu anda 1455 TL'miz olacaktı. Yani %45'lik bir nominal getiri sağlamış. Enflasyonla hemen hemen aynı oranda olması bizim için yine
Yani en azından olumsuz değil diyebilirim. Çünkü paramız erimemiş, enflasyon karşısındaki değerini korumuş. BIST 100'ün ortalaması 1270 TL iken dolara yatırsaydık 1202 TL'miz olacaktı. Yani baktığımızda BIST 100 ortalamasını ve doları geçmiş. Mevduata yatırsaydık 1707 TL'miz olacaktı. Bitcoin'e yatırsaydık 2307 TL'miz olacakken altına yatırsaydık 1502 TL'miz olacaktı. Yani mevduat Bitcoin ve altının altında kalmış. BIST 100 ve doları geçmiş ama burada dediğim gibi en önemlisi enflasyonun en azından altında ezilmemiş. Fiyat kazanç oranına baktığımızda ülkenin şirket rasyosu 9.14, gıda içecek sektörünün 17.32 iken imalat sektörü 21.9. Biz burada her iki sektör ortalamasının altında olmasını istiyoruz. Gördüğünüz gibi zaten hala altında. Yani fiyat kazanç oranı açısından baktığımızda ülkenin hisse fiyatına ucuz diyebiliriz. Piyasa değeri bölü defter değerine baktığımızda ülkenin değeri burada 1.62, gıda içecek ve tütün 1.57 iken imalat sektörü 1.98. Her iki sektör ortalamasının altında olsa daha iyi olurdu ama imalatın altında kalmış. Gıdayla da hemen hemen başa baş noktasında, en azından pahalı diyemeyiz. Hani ucuz demeye daha yakın diyebilirim piyasa değeri bölü defter değeri açısından. PEG rasyosuna baktığımızda 1'in altında kalmasını istiyoruz. Ülkenin buradaki değeri 0.29. Gıda içecek tütün sektörünün 0.16 iken imalatın 0.28. Her iki sektör ortalamasında üstlerinde kalması olumsuz olsa da 1'in altında olması bizim için olumlu arkadaşlar. Yani kısmi olarak bu sayfaya olumlu diyebilirim. Piyasa değeri bölü esas faaliyet karına baktığımızda ülkenin buradaki değeri 4.59. Gıda içecek ve tütün 13.12 iken imalatın 18.22. Yani yine burada baktığımızda her iki sektör ortalamasının altında, biz de zaten altında olmasını istiyoruz. Yine bu rasyoda baktığımızda ülkenin hisse fiyatının ucuz olduğunu söyleyebilirim. Hissemizin fiyatı 118.60 TL iken hisse başına kar 13 TL. Piyasa değeri 43.8 milyar, ödenmiş sermayesi 369.3 milyon TL. Net borcu 24.2 milyar TL, firmanın değeri 68 milyar TL. Son temettüsünü 25 Mayıs 2021 tarihinde vermiş. Yani en son 3,5 yıl önce temettü vermiş. Temettü verimi %3,5'muş. Hani verim güzelmiş ama 3,5 yıldır da gelen bir temettü olmadığı için artık temettü yatırımcılar için çok da fazla mantıklı olan bir hisse senedi değil diyebiliriz. Bedelsiz potansiyeli %7.215 olarak gözüküyor. Ülker hisse analizi bu şekildeydi. Faydalı olursanız takip edip yorum yaparsanız çok sevinirim. Eğer bildirimleri de açarsanız bundan sonraki videolarım hızlıca karşınıza düşecek. Daha fazla bir araya geleceğiz arkadaşlar. İyi günler.